Merhaba, bu videoda sizlere Sony CP-AD2 USB şarj cihazını inceleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü bu gördüğünüz cihazları kullanarak bu şarj cihazının üzerinde yazan teknik değerleri sağlayıp sağlamadığını sizlere göstermek amacıyla kısa bir test işlemi gerçekleştireceğim. Bu gördüğünüz cihaz voltaj ve akım monitörü. Bu ise USB portlarından sabit olarak 1 amper, 2 amper ve 3 amper akım çeken bir cihaz. Yapacağım bu test işlemini izleyerek bu şarj cihazı hakkında sağlıklı bir fikir edineceğinizi düşünüyorum. Şimdi cihazı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Cihaz kutusundan bu şekilde çıkıyor. Şarj cihazı ve kaliteli bir micro USB şarj kablosuyla geliyor. Kutu üzerinde yazan teknik detaylara baktığımızda 5 volt ve 2.1 amper hızlı şarj ibaresi var. 150 santimetre micro USB kablo uzunluğu var. Güvenlik özelliklerine baktığımızda aşırı şarj koruması, kısa devre koruması ve aşırı ısınma koruması cihazda mevcut. Genel olarak cihaz bu şekilde. Kutu içerisinden cihazın kendisi 1,5 metre uzunluğunda çok kaliteli bir micro USB şarj kablosu ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunu kenara alıyorum. Cihazın çıkış özellikleri 5 volt ve 2.1 amper olarak belirtilmiş ama güç olarak 15 watt ibaresi var. 100 volt, 200 volt voltaj aralığında çalışıyor. Farklı ülkelerdeki elektrik voltajlarına uyumlu bir cihaz. Şarj kablosu da yine 1,5 metre uzunluğunda oldukça kaliteli bir şarj kablosu. Kablonun cihaza giriş kısmında bir ferrit çekirdeği var. Şarj kablosunun iletken kabloları bu ferrit çekirdeğin içerisinde birkaç tur attıktan sonra cihaza ulaşıyor ve kabloda oluşabilecek elektriksel parazitler bu ferrit çekirdek tarafından emiliyor. Yani cihaza sağlıklı ve nitelikli bir elektrik akımı gitmiş oluyor böylece. Yani bu şarj cihazını ben tek başına yani en az bir 80-90 lira edeceğini düşünüyorum. Bu arada ben cihazı 160 lira gibi bir fiyata aldım. Hani markasına göre, özelliklerine göre iyi bir cihaz olduğu kanısındayım. Zaten biraz sonra bir test işlemi gerçekleştireceğim. Bu test işlemi sonucunda cihazla ilgili teknik detaylar daha net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi size cihazın fiziksel ölçülerini göstermek istiyorum. Cihazın bu şekildeki genişliği yaklaşık 61 tam onda 2 mm. Şu şekilde ise 41 tam onda 2 mm. Bu şekilde kalınlığı ise yaklaşık 26 tam onda 2 mm bir kalınlığa sahip. Genel olarak bu şekilde ölçülere sahip bir cihaz. Şimdi gerçekleştireceğim test işlemine geçiyorum. Bunun için bir voltaj monitörü ve bir kör yük kullanacağım. Kör yükü voltaj monitörüne takıyorum. Bunu da şarj cihazının USB portuna takıyorum ve elektriğe bağlıyorum. Evet, şu an kör yük 1 amper civarında bir akım çekiyor. Yani 1 amper kademesinde. 5 volttan biraz az bir voltaj çıkışı var şarj cihazında. Ben 5 voltun biraz üzerinde olmasını beklerdim. Çünkü kaliteli bir şarj aleti 5 voltun altına düşmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an 1 amperi karşılıyor. Videoda pek görünmüyor sanırım ama yaklaşık 950-960 miliamper civarında bir akım çekiyor şu an cihaz. Şimdi 2 ampere ayarlıyorum. Evet, kör yükü 2 ampere ayarladım ve şu an 2 amper akım verebiliyor şarj aleti. Şöyle size göstereyim. Yine 5 voltun çok az bir miktar altında voltaj çıkışı var. 2 tam %5 amper bir akım çekiyor. Normalde bu cihazın maksimum akımı kutu üzerinde 2 tam onda 1 amper olarak görünüyor ama ben şimdi bir de 3 amperi denemek istiyorum. Evet, şu an kör yük 3 ampere ayarlı ama evet, voltaj 4 voltun altına indi. 2 tam %31 amper yani 2,33 amper civarında bir akım veriyor. 4 voltun altına indi ama kutu üzerinde yazan ibarelere göre bizim için önemli olan 2 amperlik akımı verip vermediğiydi. Burada da 2 amperi karşıladığını görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Kutu üzerinde hızlı şarj 2 tam onda 1 amper olarak bir ifade var ama hızlı şarj voltaj ve akım değerleri genelde 5 voltun üzerinde gerçekleşiyor. Şu an bir duman çıkıyor ama bu duman nereden çıkıyor? Evet, taş dirençlerden bir duman çıkıyor. Sıcaklıktan dolayı bunu çıkarıyorum.
Dediğim gibi kutu üzerinde 2.1 amper hızlı şarj akımı sağladığı yazıyor ama genelde hızlı şarj değerleri 5 voltun üzerinde 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt civarı voltajlarda gerçekleşmekte. Bunu sizlere net bir şekilde göstermek amacıyla hızlı şarj destekli bir Samsung A52 cep telefonumu bu cihazla şarj etmeye çalışacağım. Eğer gerçekten şarj adaptörü hızlı şarj yapacak şekilde çalışırsa telefonumun ekranında hızlı şarj ibaresi çıkacak. Sağlamlığından emin olduğum Type-C şarj kablomu şarj cihazına bağladım. Bu arada şu voltaj monitöründe bağlayalım. Evet, bakın şu an sizlere şurada, evet, normal şarj ediyor arkadaşlar. Hızlı şarj etmiyor. Eğer hızlı şarj etseydi burada hızlı şarj yazısı yazacaktı. A serisi Samsung telefonu kullananlar bilirler ne demek istediğimi. Ya da diğer markaların üst modellerinde hızlı şarj işlemi esnasında ekranda bir hızlı şarj ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla bu şarj adaptörü benim telefonumun hızlı şarj özelliğini desteklemedi. Ama bu hızlı şarj ifadesini şu şekilde de kutu üzerine yazmış olabilirler. Örneğin sizin cihazınız 5 volt ve 2 amper akım çekecek şekilde çalışıyordur. 2 amper altındaki bir şarj adaptörüyle mantıken yavaş şarj işlemi gerçekleşecektir. Bu adaptörü kullanırsanız cep telefonunuzun 2 amper destekli şarj aletiyle şarj ediyormuş gibi şarj edilebileceğini de ifade etmek istemiş olabilirler. Dolayısıyla teknik anlamda bir hızlı şarj özelliği yok. Ancak 2 amper desteği olduğu için sağlıklı bir şekilde şarj edeceğini söyleyebiliriz. Bu arada şu an cep telefonumun pil yüzdesi %30 civarında. Şimdi kaç amper akım ile şarj ettiğini görelim birlikte. Bakın yaklaşık olarak 1 amper civarında bir şarj akımı var. Ben bu normal şarj akımını da yavaş buldum. Neden derseniz bunu şimdi size göstermek istiyorum. Bakın bu elimdeki de yine General Mobile'ın yine hızlı şarj özelliği olmayan ancak bu şarj cihazı gibi 2 amper çıkışlı bir şarj aleti. Şimdi bu monitörü buna takacağım. Bir de bununla görmek istiyorum kaç amperde şarj ettiğini. Bakın 1 amperin biraz üzerinde bir şarj akımı var ve 5 volt üzerinde bir şarj voltajı var. Hatta şöyle yapalım. Başka bir telefonu şarj edelim. Reader'ın S19 Max Pro cep telefonu. Evet, şimdi bunu bağlıyorum. Evet, bakın bu şu an biraz değişken bir şarj akımı var ama yaklaşık olarak 1,22-1,30 amper gibi bir akım çıkışı var. Yani bu şarj cihazının akım çıkışının bence 1,5 volt olacak şekilde cihazı şarj etmesi gerekiyordu. Bunun sebebini de şuna bağlıyorum. Bunun içerisinde büyük bir ihtimal bir işlemciye sahip şarj devresi var ve şarj edilecek telefonla uyumlu bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yani bu içerisindeki şarj devresinin içinde yer alan şarj işlemcisiyle ilgili bir durum da olabilir. Ama kör yüke bağladığımda 2 amperi verdiği için hani cihazın çıkışı 2 amperi destekliyor diyebiliriz. Şarj esnasındaki karşılaşacağımız akım miktarı ise şarj edilecek telefonun bu adaptörle uyumuna bağlı diye düşünüyorum. İfadelerimde teknik açıdan bir hata varsa yorum kısmına belirtirseniz bizler de yeni şeyler öğrenmiş oluruz. Çünkü ben hiçbir konuda sınırsız bilgiye sahip değilim. Hiçbir kimse de sınırsız bilgiye sahip olamaz. Turuncu Tornet'te birbirimize bir şeyler öğreterek, bilgilerimizi paylaşarak bir yerlere varmayı düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde ama dediğim gibi bu şarj kablosunu ben çok beğendim. Bu arada bu cihaz başka hangi amaçlar için kullanılır? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. 5 volt ve 2 amper ve altında elektrik gereksinimi olan USB port üzerinden elektrik akımını sağlayan ya da şarj olan bütün elektronik cihazlarınıza uygun bir cihaz. Ancak 2 amper üzerinde bir elektrik akımı ihtiyacı olan cihazlarınıza uygun olmayacaktır. Bu arada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Şu anki izlediğiniz kısmı videoyu tamamladıktan sonra kendim bu şarj aletini incelerken fark ettim. Şarj işlemini bir de Anker'in 10.000 mAh'lik powerbank'ini kullanarak yaptım ve çok ilginç bir manzarayla karşılaştım. Bakın şu yine bununla aynı özellikte, aynı güçte olan hızlı şarj özelliği
olmayan bir şarj aleti General Mobile'ın. Bakın bunu takarak şarj ettiğimde gördüğünüz gibi 2 amper civarında bir akım ile şarj ediyor powerbank'i ve 5 voltun üzerinde bir voltaj kullanıyor. Ancak bakın bunu Sony marka olan şarj aletine taktığımda 5 voltun altında bir voltaj ile gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1 amper civarında bir akımla şarj ediyor. Yani bu şarj aletinin yarısı kadar bir akımla şarj ediyor. Dolayısıyla bu durumu hiç beğenmedim. Belki bu şarj aletinde bir problem vardır, bilemiyorum, ancak yani 1 amper çok düşük bir rakam. Dolayısıyla bu şarj aletini kullanmayacağım, iade edeceğim. Normalde Sony'in çok sadık bir müşterisiyim ve Sony'in genellikle tüm ürünlerini beğenen birisiyim. Ancak cihaz üzerinde 2.1 amper akımla şarj ettiğini yazmalarına rağmen 2 amperle şarj olan bir cihazı yarı kapasitede 1 amperle şarj etmesi biraz can sıkıcı bir durum. Dolayısıyla iade edeceğim. Dediğim gibi bu şarj kablosunu ben çok beğendim. Bu gördüğünüz ferrit çekirdek her kabloda bulunmaz. Yani bunun değerinin ben en az 100 lira bandında olacağını düşünüyorum. Orijinal Sony marka elektrik parazitini emen ferrit çekirdeğe sahip bu kablonun en az 100 lira edeceğini düşünüyorum. Zaten ben ikisini kabaca ortalama 160 lira gibi bir fiyata satın almıştım. Sony CP-AD2 USB şarj cihazı bu şekildeydi. Umarım cihaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyenlerimize faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda özel desteklerinizi bekliyorum. Çünkü sizlerin desteği olmadan Turuncu Tornet YouTube kanalımı büyütebileceğimi düşünmüyorum. Bu konuda bana destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bir başka Turuncu Tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.